Merhaba, bugünkü özel yayınımıza hoş geldiniz. Konumuz koruyucu aileler için öz bakım stratejileri. Konuğumuz uzun zamandır koruyucu ailelerle çalışan klinik psikolog Görkem Demirdöğer. Hoş geldin Görkem. Merhaba Alev, hoş bulduk. Öncelikle temel bir soruyla başlamak istiyorum. Koruyucu aileler için öz bakım stratejileri neden bu kadar önemli? Çünkü aslında koruyucu aileler yalnızca bir çocuğa ebeveynlik yapmıyorlar. Geçmişte travmatik durumlar yaşamış, daha fazla riskli durumlara maruz kalmış bir çocuğa ebeveynlik yapıyorlar ve bu duygusal olarak büyük bir yük getiriyor beraberinde. Eğer bu duygusal yük iyi yönetilmezse zaman içerisinde koruyucu ailenin duygusal olarak tükenmiş hissetmesine, merhamet yorgunluğu dediğimiz olguya düşmesine ve hatta ikincil travmatizasyona neden olabiliyor. Dolayısıyla koruyucu ailenin kendisine bir öz bakım verebiliyor olması, onun zaman içerisinde sabırlı, şefkatli ve istikrarlı bir ebeveynlik yapması için de çok önemli. Söylediğin her şey çok önemli ama bu tükenmişlik kısmı benim özellikle çok ilgimi çekti. Peki bir koruyucu ailenin tükenmişliğe yaklaştığını gösteren belirtiler var mıdır? Tabii. Örneğin duygusal yorgunluk, sabırsızlık, sinirli olma hali, çok küçük şeylerden yorgun hissetmeye başlama, büyümesi onların gözünüzde, uykusuzluk, motivasyon kaybı, sosyal çevreyle iletişimin kesilmeye başlaması bize tükenmişliğin ilk sinyallerini verir. Ama özellikle artık bakım vermekten alınan haz azalıyorsa ve ebeveyn sürekli hayatta kalma modundaysa, yani daha böyle günlük işleri kotarmak, yalnızca temel ihtiyaçları giderebilmek gibi bir modda hissediyorsa kendini, artık anlam bulamıyorsa ebeveynliğinden, bu önemli bir alarm sinyali. Peki senin koruyucu aileleri önerebileceğin, günlük yaşamlarında da uygulayabilecekleri öz bakım stratejileri var mıdır? Öz bakım stratejilerinden bahsederken üçe bölmeyi seviyorum bu stratejileri. İlki duygusal öz bakım dediğimiz şey. Yani kendimize duygularımız için alan açacak olanaklar yaratmak. Günlük tutmak olabilir, terapiye gitmek olabilir, farkındalık egzersizleri, duygulara, bazen olumsuz duygulara da izin verebilmek, onları yaşamak için bir alan yaratmak zaman zaman. İkinci olarak pratik öz bakım dediğimiz olgu var. Bu da nedir? Biraz daha aslında bedenimizle ilgili ya da günlük hayatımızla ilgili olan şeyler. Sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak, gerçekçi ama günlük bizi rahatlatacak programlar yapmak ve yorucu işlerde yardım isteyebilmek, destek isteyebilmek. Üçüncüsü de iletişimsel öz bakım. Aslında sosyal ağlara dahil olmak diye özetleyebileceğimiz kısım. Bu diğer koruyucu ailelerle bir araya gelmek de olabilir. Yakın bir arkadaşımızla sohbet etmek de olabilir. Ama özellikle sosyal bağları korumanın ruh sağlığı için en koruyucu faktörlerden biri olduğunu biliyoruz. O zaman iletişimsel öz bakım için özellikle bulundukları illerdeki koruyucu aile dernekleriyle iletişim halinde kalmaları da bir strateji olabilir mi? Evet, bugün pek çok koruyucu aile derneği ya da sivil toplum örgütleri deneyim paylaşımlarına odaklı etkinlikler düzenleniyorlar ve bunların bir parçası olmanın koruyucu ailelere bir destek mekanizması sağladığını biliyoruz duygusal olarak. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi günümüzde her şey çok hızlı akıyor. Özellikle çalışan koruyucu aileler için bu öz bakım stratejilerini uygulamak daha zor olabilir. Bu noktada önerebileceğin daha ufak ama etkili yöntemler de var mıdır? Tabii bazen bu küçük anlara ihtiyacımız oluyor. Çünkü öz bakım dediğimizde aklımıza böyle hafta sonu kaçamakları, masajlar, uzun kendimize ayırdığımız vakitler geliyor olabilir. Her zaman böyle olmak zorunda değil. Bunlar da tabii ki kıymetli ve yapılması gerekiyor. Ama bazen sabah 5 dakika bir nefes egzersizine ayırmak, iyi bir dilekle o güne başlamak, gün içerisinde yapmak için sizi mutlu eden, size iyi hissettiren aktivitelerin bir listesini tutmak ve onlara sonra gün içerisinde zaman ayırmak, yürüyüş yapmak gibi, sevdiğiniz bir müziği dinlemek, sevdiğiniz bir yemeği yemek ya da sıcak bir çay içmek gibi, bir arkadaşınızla 5 dakika keyifli bir sohbet yapmak gibi. Akşamları bir bedeninizi taramak, kontrol etmek, nerede gerginlikleriniz var, nereleriniz en çok yorgun, bunları bir anlamak ve belki bedeni bu anlamda rahatlatmak için bir alan yaratmak. Çok pratik gibi görünen, basit gibi görünen ama zaman zaman da etkili yöntemler.
Söylediklerin çok önemli ama koruyucu aileler bazen kendilerine vakit ayırdıklarında suçluluk hissedebiliyorlar. Bu suçluluk duygusuyla nasıl baş edebilirler? Bunu nasıl engelleyebilirler peki? Çok haklısın. Aslında yalnızca koruyucu aileler değil, tüm ebeveynler zaman zaman kendilerine vakit ayırmanın bencilce olduğunu düşünebiliyorlar. Çocuğumun ihtiyaçlarından mı kısıyorum? Kendimle bu kadar ilgileniyor, kendi ihtiyacımla ilgileniyor olmam bencilce mi? Acaba onları ihmal mi ediyorum diye düşünüyor olabilirler bazen. Ama bir yandan da şunu akılda tutmak çok önemli. Bir insan, bir yetişkin kendi duygusal ihtiyaçlarıyla ve bedensel ihtiyaçlarıyla ne kadar ilgilenebiliyorsa, ona ne kadar zaman ayırabiliyorsa, ilişkilerine de o kadar sağlıklı bir şekilde özen gösterebilecek, zaman ayırabilecek. Yani aslında kendinize verdiğimiz o bakım uzun vadede sağlıklı bağların da temelini oluşturuyor. Belki bunun için aslında küçük bir alıştırma önerebilirim. Bugün bizi izleyen ebeveynlerimiz şu cümleleri kendilerine söyleyebilirler. Hatta şu anda belki bizimle beraber içlerinden tekrarlayıp bir baksınlar. Hangisi kendilerine daha rahat hissettiriyor, daha iyi uyuyor. Kendime vakit ayırmam çocuğuma daha iyi bir bakabilmem için bir adım. Yorgun olduğumda dinlenmeye hakkım var. Benim de ihtiyaçlarım önemli. Öz bakım bencillik değil, bağ kurmanın temeli. Bu cümlelerden hangisi size daha iyi geliyorsa bunu bir kenara not alın. Buzdolabınızın üzerine asabilirsiniz, cep telefonunuzun üzerine bir not olarak iliştirebilirsiniz. Masanıza küçük bir kağıt koyabilirsiniz ama zaman zaman size iyi gelen bu cümleyi hatırlamak, oraya tekrar bakmak, kendinize izin vermek için bir araç olabilir. Çünkü sizin kendinize bakmanız çocuğunuz için ihtiyaçlarını fark edebilen bir model olmanız açısından da çok önemli. Bu anlattıkların gerçekten çok önemli. Çok teşekkürler bizimle bunları paylaştığın için. Umarım izleyicilerimiz de günlük rutinlerine ekleyebilirler. Peki kapanışa yaklaşırken koruyucu ailelere söylemek istediğin özel bir mesajın var mı? Tabii ki ben her zaman bunu vurgulamayı çok önemli buluyorum. Çok önemli ve çok yorucu bir iş. Ama dönüşüm ve değişim etkisi de kıymetli bir iş. Bu arada yalnız olmadıklarını, bu süreçte yalnız olmadıklarını hatırlamaları, bütün ihtiyaç duyabilecekleri destekleri talep etmeleri çok kıymetli. Çünkü sizin de iyilik haliniz önemli. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkürler Görkem. Ben de teşekkür Siz ederim. izleyicilerimiz kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.